Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarınızı süsleyecek birbirinden farklı 5 tane kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Hepsi birbirinden nefis ve hepsi birbirinden kolay olan bu kahvaltılık tarifleri sofralarınızı şenlendirmesi için hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. İlk olarak yumurta kapama tarifi için 3 tane yumurtayı güzelce haşlıyoruz. Bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını aldım ve tereyağı erirken haşlanan ve soyduğum yumurtaları ortadan ikiye kesiyorum. Tereyağının içerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekliyorum. Ve yağ ile toz biberi şöyle 1-2 dakika pişiriyorum. Ardından hazırladığımız haşlanmış yumurtaların sarısı altta kalacak şekilde tavanın içerisine yerleştiriyoruz. Yani diğer bir deyişle kapatıyoruz ve böylece yumurtalar tereyağın içerisinde artık pişmeye başlayacaklar. Yaklaşık 5 dakika tereyağı ile yumurtaları pişiriyoruz. Bir yandan da tereyağından şöyle üzerlerine gezdirirseniz lezzeti daha da artacaktır. Son olarak dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kadar nane ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekledim. 1-2 dakikada böyle piştikten sonra tereyağlı yumurta kapama tarifi hazır. İkinci tarifimiz için bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ekliyorum. Uzun ince şekilde doğramış olduğum 7-8 tane yeşil biber ve 3 tane kırmızı kapya biberi tavanın içerisine alıyorum. Ve biberleri karıştırarak her yerinin yağ ile buluşmasını sağlıyorum. Bu biberleri orta ile yüksek ateş arasında pişirmeye başlıyoruz. Diğer bir deyişle biberleri kızartacağız. O yüzden yüksek ateşte tutarsanız biberler sulanmadan çabucak pişecektir. Ara sıra karıştırarak biberler istediğimiz yumuşaklığa gelinceye dek kızartıyoruz ve son olarak üzerinden 1 çay kaşığı tuz ekleyip onu da iyice karıştırdıktan sonra karışık biber kızartması tarifi artık hazır sayılır. Hemen onu tabağa alıyorum ve üzerine domates ekleyeceğim. Onu da şimdi tavanın içerisine alıyorum ve birkaç dakika şöyle domatesleri de aynı tavanın içerisinde kızartıyorum. Kapatmadan önce 1 tatlı kaşığı kadar kekik ekledim. Ve domatesleri de bir tabağa alıyorum. Ben çok fazla yumuşamasını istemediğim için bir domateslerin çok uzun pişirmedim. Siz bunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kızarttığımız yeşil biberi ve kapya biberi bir yeşil bir kırmızı olacak şekilde servis tabağına dizdikten sonra ortasına kekikli domatesini koydum. Ve kenarlarına da biraz mısır serptikten sonra bu tarifimiz de artık hazır. Sıra geldi 3. tarifimize. Milföy böreği hazırlayacağız. Öncelikle peynirli iç harcını hazırlıyorum. Bunun için 200 gram beyaz peynir, üzerine yaklaşık 1 kase kadar kaşar peyniri rendesi ve yarım kaseden biraz fazla maydanozu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir yumurta akının içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Ve yumurta akıyla pekmezi iyice çırpıyorum. Hazırladığımız bu karışımı milföy böreklerini batırmak için kullanacağız. Dışına çıkardığım ve yaklaşık 5 dakika kadar dışında bekleyen milföy hamurunu merdane yardımıyla şimdi genişletmeye başlıyorum. Bu işlemi yaparken hamur biraz merdaneye yapışabiliyor ama benim yaptığım gibi bir elinizle tutup diğer elinizle bastırarak genişletebilirsiniz. Milföy hamurunu yeteri kadar genişlettikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi bir parçasının 4 köşesini hazırladığım peynirli iç harçtan yerleştiriyorum. Üstüne kapatacağımız parçanın daha iyi yapışması için hazırladığımız pekmezli yumurta karışımından şöyle kenarlarına ve ortasına sürüyorum. Ve milföy hamurunun diğer parçasını hemen şöyle üstünden geçirip yerleştirdikten sonra kenarlarını sıkı sıkı bastırarak kapatıyorum milföy böreğinin.
Hazırladığımız bu milföy böreğinin iç harcını dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ama milföye en yakışan iç bence peynir. O yüzden peynirli milföy böreği olarak hazırladım ben. Siz arzunuza göre değiştirebilirsiniz. Şimdi bıçak yardımıyla hazırladığımız böreği hemen 4 eşit parçaya kesiyorum ve kenarlarını da tekrar şöyle sıkı sıkı bastırarak kapatacağım ki pişerken açılmasın diye. Hazırladığımız peynirli milföy böreklerini önce pekmezli yumurta akına, ardından da susama batırarak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bol susamlı olduğu için simit tadında bir milföy böreği hazırlamış oluyorsunuz. Gerçekten 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar pratik bir börek tarifi oluyor. Şimdi hazırladığımız börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya dek pişiriyoruz. Fırından çıkan çıtır çıtır simit lezzetinde olan bol susamlı milföy böreklerini hemen servis tabağına alıyorum ve artık börekler de servis için hazır. Şöyle hemen size yakından da göstermek istiyorum. Altı ve üstü çok güzel kızardı. Şöyle hemen ortasını da bir bakalım bölüp. İçindeki bol peyniriyle gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Sıra geldi 4. tarifimiz olan kahvaltılık salata tarifine. Bunun için 4 tane közlenmiş kırmızı biberi doğradım ve bir servis tabağın içerisine alıyorum. Üzerinden biraz tuz serpiyorum. Ardından doğrayıp hazırlamış olduğum dereotunu şimdi köz biberlerin yanından yerleştiriyorum. Ben görsel olarak daha güzel gözükmesi için yeşilliklerini böyle kenarlarına dizdim. İki kenarına dereotu ve iki kenarına da maydanoz dizdikten sonra son olarak ortasına da doğramış olduğum cevizleri yerleştiriyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da nar ekşisi ekledikten sonra kahvaltılık közlenmiş biber salatası hazır. Şimdi fırında çıtır çıtır patates kızartması tarifi hazırlayacağız. Bunun için patatesleri tırtıklı bir doğrayıcı yardımıyla gördüğünüz şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Doğradığım patatesleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip patatesleri iyice karıştırıyorum. Karıştırdığım patatesleri güzelce düzelttikten sonra işin püf noktası olan yarım paket kabartma tozunu patateslerin üzerinden gezdiriyorum ki fırında pişen patatesler kızartma patatesten çok daha lezzetli ve çok daha çıtır çıtır olsun diye. Hazırladığımız patatesleri önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında önce alt rafta altı kızarıncaya kadar 20 dakika pişirdim. Daha sonra üst rafta da yaklaşık 20 dakika üstünü kızarttıktan sonra artık kahvaltılık patates tarifi de servis için hazır. Normal kızartmadan çok daha çıtır patatesleri de hızlıca hazırlamış olduk. Şimdi size bir domates salatalık tabağı hazırlayacağım. Bunu da göstermek istedim size fikir olsun diye. Salatalıkları ince şekilde doğradım ve yarısını gördüğünüz şekilde tabağa yatırıp hafifçe yerleştiriyorum yayarak. Aynı şekilde diğerini de yerleştirdim. Tabiri caizse bir V harfi oluşturmuş olduk, ters V. Şimdi salatalıkların etrafında kalan yerlere de ince şekilde doğradığım çeri domatesleri yerleştiriyorum. Böylece göze hitap eden çok görsel bir domates salatalık tabağı da hazırlamış olduk. Böylelikle birbirinden nefis, birbirinden kolay 5 farklı kahvaltılık tarifi tamamlamış olduk. Rengarenk ve çok lezzetli tariflerle siz de 30 dakikada kahvaltı sofranızı hazırlayıp tamamlayabilirsiniz. Hazırladığım sofrayı ve tarifleri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifleri denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.